Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda bu sevimli minik filleri çalışacağız. Yapılışı oldukça kolay. Bunu da herkes rahatlıkla örebilecek ve zevkle örebileceğiniz bir tarif. Arkadaşlar ip olarak Nako Koton Lüks kullandım. Alize Koton da kullanabilirsiniz. İstediğiniz iple örebilirsiniz. İpiniz kalınsa filler biraz büyük oluyor. Eğer ip ince ise filler daha da küçük olacaktır. Tığ olarak ben arkadaşlar bakın 1,75 numara tığ kullandım. Her ikisi de aynı, burada silinmiş. Arkadaşlar göz olarak da 3 milim veya 5 milim kullanabilirsiniz. Öncelikle burnundan başlıyoruz. Kafasını bitiriyoruz, kulaklarını, ağzını. Daha sonra da arkadaşlar ayaklarından başlayacağız. Ayaklarını bitirdikten sonra burada ufak bir karnı var. Onu öreceğiz. Sonra bacaklarını birleştireceğiz. Gövdeyi tamamen çıkarttıktan sonra, ördükten sonra kafayı dikeceğiz. Kuyruğu da çok kolay. Onu da en son göstereceğim. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışın arkadaşlar. Ve ayrıca Instagram adresim emekhobi2017. Buradan da beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Ayrıca yorum ve beğeni yaparak bana da destek verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Başlayalım arkadaşlar. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne örüyoruz. Şimdi 3 defa peş peşe arttırıyoruz. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam, üçüncü arttırmam ve 3 tane sık iğne yapıyoruz peş peşe. 1 2 3. Bu ipi artık kesebilirim. Şimdi işaretimizi koyalım. Şimdi 3 defa peş peşe eksiltiyoruz. Şöyle bükelim, rahat eksiltmelerimizi yapalım. Birinci eksiltmem, ikincisi, üçüncüsü, bu son eksiltmem bu sırada. Şimdi 3 tane artırıyorum. Eksiltme 3 tane yaptım. 3 tane de artırıyorum. Peş peşe 3 tane artırmayla bu sırayı bitiriyorum. Bu birinci artırmam. İkinci artırmam. Üçüncü arttırmam. Evet. Şimdi toplamda 9 tane sık iğnem oldu. 9 sık iğne örelim. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi burada 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 1, 2, bir tane arttırıyorum. 1, 2, 2 sık iğne bir arttırma, 3 kez sıra sonuna kadar yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 3 defa artmış oluyor. 1, 2 ve arttırmayla bu sırayı bitiriyorum. Şimdi arttırma yapıyorum. Bir tane arttırdım. Bakın, bir tane daha arttırıyorum. Yan yana 2 tane arttırdım. Ve burada eksiltme yapacağım. Bakın, ilmekler birbirine, sık iğneler çok yakın olunca ne yapıyorduk? Bir tane atlayarak eksiltme yapıyorduk. Şimdi eksiltmeyi bu şekilde yapacağım. Yani bir tane delik atlıyorum. Bakın, bir tane eksilttim. Bunu rahat eksiltebilirim. Eğer çok yakınsa atlayarak eksiltelim. İkinci eksiltme. Üçüncü eksiltme. Dördüncü eksiltme. Şimdi 2 tane artırıyorum yan yana. Bir tane arttırdım. Bir tane daha artırıyorum. Ve arttırmayla bu sırayı da bitirdim. Toplamda 12 tane sık iğnem oldu. 12 sık iğne bir sıra örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın, kıvrılmaya başladı. Şimdi 3 sık iğne bir artırma. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum, bakın. Sıra sonuna kadar 3 kez yapacağız yine. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3. Arttırmayla bitiriyorum.
Şimdi 3 tane peş peşe artırıyorum. Birinci artırmam, ikinci artırmam, üçüncü artırmam, 5 tane, 3 tane peş peşe arttırdıktan sonra 5 tane kesiyoruz, eksiltiyoruz yani. Bakın, bir tane eksiltmem, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, dördüncüsünü yaptım. Şimdi beşincisi, 5 tane peş peşe eksilttim. Şimdi 2 tane arttırma yapıyorum. Bir tane arttırdım ve arttırmayla bu sırayı da bitiriyorum. Evet, artırmayla bu sırayı bitirdim. Toplamda 15 tane sık iğnem oldu. Bu sırayı 15 sık iğne olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi 4 sık iğne bir artırma yapıyorum. 1, 2, 3, yine sıra sonuna kadar 3 kez. 4. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4. Artırmayla bitiriyorum. Şimdi 5 kez peş peşe artırıyorum. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam, üçüncü arttırmam, dördüncüsü ve beşincisi. Şimdi 6 kez peş peşe eksiltiyoruz. Birinci eksiltmem, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve altıncısı.
Ve bir tane arttırıyorum. Yani bir tane arttırmayla bu sırayı bitiriyorum. Evet, bakın burun kendi kendine kıvrıldı yukarı doğru. Şimdi burada bir sık iğne, bir tane arttırıyorum. 5 kez bir sık iğne, bir tane arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir tane arttırma. 5 kez arttırmış oldum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve bir tane arttırmayla bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi 2 sık iğne, bir arttırma. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 bir tane arttırıyorum. Yine 5 kez arkadaşlar. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 bir tane arttırıyorum. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne, bir tane arttırmayla bu sırayı da bitiriyorum. Evet, şimdi göz yerlerini belirleyeceğiz. 2 tane sık iğne örüyorum. Bakın, bir tane ördüm. 1 2 2 tane zincir. 1 2 2 tane sayıp atlıyorum. Bakın, 2 tane ikinciye batıyorum. Bu battığımı da sayıyorum. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine 2 tane zincir. 1 2 tane sayıyorum, bakın atlamış oluyorum. Şimdi atladığımda sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 sık iğne ile de bu sırayı bitirdim. Şimdi toplamda 30 tane sık iğnemiz oldu. 30 sık iğne örelim. 1 2, bakın üçüncüsü deliğe denk geliyor. 3, hemen onun önünde bir sık iğne var. 3 4, isterseniz buraya işaret koyabilirsiniz. Göz yerleri belirli. 30 sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet, 30 sık iğne ördüm. Şimdi artırmalar yapıyoruz. 1 2 3. 3 tane sık iğne, bir tane arttırma, 5 kez üst sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1 2 3, bir tane arttırdım. Bu ikincisi. 1 2 3, arttırıyorum. Bu üçüncü arttırmam. 1 2 3, dördüncü arttırmam. 1 2 3, beşinci arttırmam. Bu sırada son arttırma. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi arttırmayla bitiriyorum. 9 sık iğneden sonra bir tane arttırıyorum. Bakın, arttırmayla bitirdim. Şimdi 4 sık iğne bir arttırma, yine 5 kez 1 2 3 4, bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4, bir tane arttırıyorum. Arttırmalar üst üste geliyor. 1 2 3 4, bir tane arttırıyorum. Yine 5 kez arkadaşlar arttırmış oluyoruz. Bir, iki, üç, 4,
son arttırmamı şimdi bakın burada 4 sık iğne bir arttırma yaptım. Şimdi 10 sık iğne bir arttırmayla bu sırayı bitiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sık iğne bir tane arttırıyorum. Evet, arttırmayla bu sırayı bitirdim. Şimdi toplamda 42 sık iğnemiz oldu. 42 sık iğne, biraz da içerisine elyaf da koyalım arkadaşlar. Elyaf koyalım ve 42 sık iğne 5 sıra örelim. Gözleri de takalım. Şimdi gözlerimizi göz yerleri belli. Buraya rahatlıkla gözlerimizi takıyoruz ve içerisine burun kısmına elyaf yerleştiriyoruz. 5 sıra örüyoruz. Sonra görüşüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burun kendi kendine muntazam bir şekilde kıvrıldı. 5 sıra 42 sık iğne ördükten sonra şimdi eksiltmelerimize başlıyoruz. 4 sık iğne bir eksiltme. İşaretten sonra 2 tane ördüm. 2 3 4 sıra sonuna kadar 7 kez 4 sık iğne bir eksiltme şeklinde örelim. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir eksiltme şeklinde ördüm. Şimdi 3 sık iğne bir eksiltme. 1 2 3 sıra sonuna kadar 4 sık iğne, pardon, 3 sık iğne bir eksiltme şeklinde örüyoruz. 3 sık iğne bir eksiltme, yine 7 kez 3 sık iğne bir eksiltme arkadaşlar. 3 sık iğne bir eksiltme sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi 2 sık iğne bir eksiltme, 1 2 yine 7 kez sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir eksiltme ve 1 sık iğne bir eksiltme, sonra da 7 defa eksiltiyoruz. Arkadaşlar içerisine de elyaf koymayı unutmayalım. Elyaflarımızı da koyalım. En son 7 defa hepsini eksiltelim. 7 defa en son. Şimdi 2 sık iğne bir eksiltme, 1 sık iğne bir eksiltme ve 7 defa eksiltiyoruz. Sonra görüşürüz. Şimdi 7 defa eksilttikten sonra şimdi bakın burada birer tane atlayarak dikiyorum. Dikmek için biraz uzun ip bıraktım. Burayı değil, buradaki ilmekleri alıyorum. Burası böyle muntazam bir şekilde kapanıyor. Bu ipi burada çıkartalım, şöyle ortalayalım. Bunu kafayı dikmek için kullanacağız. Şimdi ağız kısmını oluşturalım. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4
5, 6, 'Şimdi bu gri ipe geçiyorum. Burada bir tane zincir çekelim. Şu alttaki ip, gri ve pembe ipi birazcık alttan yürütelim. Ama arka taraftan bilodan alacağız. Bakın, bilo kısmını arka lobdan alalım. Öyle öreceğiz bu sırayı. Arka lobdan alıyoruz ve şu 2 tane ipi alttan birazcık yürütelim, sonra keselim. Altı kez arka lobdan örüyoruz. Şimdi burayı kesebiliriz. Arka lobdan alarak ördüm. Şimdi dikmek için birazcık uzun ip koparalım. Bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Ama bu şekilde orantılayalım. Ortalayalım yani. Şöyle tam dibinden itibaren bakın. Şöyle. Yani ortalayalım. Şöyle bakalım. Karşıdan şöyle tutunca zaten belli oluyor. Bir tane burun kısmından, bir tane böyle ağız kısmından alıyoruz. Şimdi kulağını yapacağız. Kulaklarını örelim. Sihirli halkanın içerisine yine 6 tane sık iğne yapalım.
Sonra 2 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. DC yapıyoruz. Her bir deliğe çift batarak DC yapalım. 6 defa. Bir, iki, 1, 2, 3, 4, 5, son arttırmamı yapacağım. Altı defa aynı deliğe çift batarak DC yaptım. Bir tane zincir, ipimi koparıyorum. Şimdi buradan batıyorum. Gri ipe geçiyorum. 2 tane zincir. Aynı yere DC yapıyorum. Şimdi her bir deliğe yine çift batıyorum sıra sonuna kadar. Şu 2 ipi aradan biraz yürütüp sonra keseceğim. Şimdi artık bunu kesebilirim. On iki kez artırmış oluyorum bu sırayı da aynı yere çift batarak. Son artırmamı yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her bir deliğe 2 zincir çekip sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. 1, 2, 2 zincir. Her bir deliğe bir kez batıyorum. Bakın. 2 zincir. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sonra kulağın nasıl dikileceğini göstereceğim arkadaşlar. Buraya kadar 2 zincir ve her bir deliğe batalım. Şimdi bakın bu ipi buradan geçirdikten sonra tekrar aynı yere batıyorum, sabitliyorum ve kulağımızın yerini ayarlıyorum.
Bakın bir, iki, üç. Üçüncüye şu şekilde batalım. Burayı sabitleyelim. Şöyle. Bir tane iğne de buraya yerleştirelim. Bu şekilde. Burada da yine aynı hizaya batarak yerleştirdim. Şimdi bu kulağı dikeceğiz. Diğer kulağı da aynı şekilde yapıyoruz. Böyle buradaki arada bir boşluk kalacak şekilde bakın ayarlıyorum. Orayı göstereceğim. Şimdi nasıl dikildiğini gösteriyorum. Bir tane kafadan, bir tane kulaktan alıyoruz. Bakın şu şekilde düzgün bir şekilde dikiyoruz. Şimdi ayaklarını örüyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne örelim.
Şimdi her sıraya çift batıyoruz. Bir tane arttırdım. 2, ikinci 6 kez artırmış oluyorum. Üçüncü arttırmam. Dördüncü arttırmam. Beşinci arttırmam. Altıncısı son arttırmam. Son arttırmamı yaptım. İşaretimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi arka lobdan örüyorum. 12 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi normal sık iğnelerime devam ediyorum. 12 tane sık iğne örüyorum. On iki tane sık iğne ördüm. Bakın. Şimdi bu sırayla birlikte 12 tane sık iğne 12 tane sık iğne ördüm. Bir sıra 4 sıra daha örüyoruz. Toplamda bilo ile birlikte, yani bilo ile birlikte 6 sıra oluyor. Yani şuradan sayarsak 1 2 sıra ben ördüm. Şimdi 4 sıra daha örelim. Toplamda 6 sıra olacak arkadaşlar. Sonra bundan 4 tane ipi koparalım. CC yapıp koparalım. Yani ilmeği kaydırarak bitiş yerinden koparalım. 4 tane aynı şekilde örüyoruz. En son bakın ilmeği kaydırarak ve bir zincirle bitiriyorum. İpimizi koparıyoruz. Şimdi karın öreceğiz. İçerisine elyaf koyalım. 4 tane ördüm. Aynı şekilde ördük. Şimdi karın örüyoruz arkadaşlar. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirden itibaren 6 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane yaptım. Şunu arkaya atıyorum. Bakın.
Üçüncüsünü yaptım. Şimdi buradaki ilmeklere batıyorum. Tek kanat olanlara bakın. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir de bu ortadakine bakın, 6 dedikten sonra buradaki boşluğa batıyorum. 7. Buraya işaretimi koyuyorum. Şimdi artırma yapıyorum. İkinci sırada bir tane arttırdım. Bakın. 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane artırıyorum. Bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Şimdi bir sık iğne, bir artırma, 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Altı sık iğneden sonra bir tane artırıyorum. Bakın. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane artırıyorum. Bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Ufak bir karın yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi karın kısmı bitti. Buradan şimdi bacakları birleştireceğim. 1 2 3. 3 tane sık iğne yaptım. Bakın işaretimizin yeri artık burası. Şimdi bacakları birleştiriyoruz. Yalnız işaretimizin yeri burası. Şimdi buradan 6 tane sayıyoruz. 1 6 sık iğne örüyoruz. Yani 2 3 4 5 6. Şimdi birleştirelim. Birleştirmeyi bakın
Bu bitiş yerinden hepsini aynı şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Bir değişiklik olmayacak. Bakın. Bitiş yerinden hemen başlıyorum. Bakın bitiş yerini saymıyoruz. Yani işaretimiz buradaydı. Burayı saymıyoruz. Buradan başlıyoruz. Bakın 1, 2. İkincisine batıyorum. Bir tane bacaktan, bir tane karından alarak karşılıklı birleştiriyorum. Sık iğne ile bir tane birleştirdim. İkincisini birleştiriyorum. Bir bacaktan, bir karından. Böyle 2 tane sık iğne bacak, 2 sık iğne karından almış oluyorum ve birleştirdim bakın. Şimdi karından devam ediyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 2 tane ördüm. Hemen diğer bacağa geçiyorum. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Bakın bitiş yerinden hemen ilk sık iğneden, şuradaki ilk sık iğneden sayıyorum. 1 2. İkincisiyle birleştiriyorum. Birincisini birleştirdim. İkincisi, şimdi devam ediyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Diğer bacakları aynı şekilde birleştireceğim. Yine aynı bakın. 1 2 ikincisine batıyorum. Şimdi ikincisini alıyorum bacaktan. Yine 2 bacaktan, 2 gövdeden aldım. Yani karından. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum karından. Sonra diğer bacağı birleştiriyorum. Bakın. Aynı şekilde diğer bacağı birleştiriyorum. Bir, iki, ikincisi. Bu işaretimizin olduğu yerde ilk sık iğne ve yanındaki. Şimdi her zaman diğer bacakları yaptığım gibi aynı şekilde arkadaşlar, değişiklik yok. 2 bacaktan 2 tane de gövdeden almış oluyorum. İşaretimiz yerine denk geldi bakın. Şu işaretimizi şöyle çıkartalım. Tam işarete denk geliyor. Şimdi bakın. İşaretimizi koyuyoruz buraya. Hemen ilk sık iğneden artırma yapıyorum bakın. İlk sık iğnemiz karında, burası ilk sık iğnemiz, burası. Battığımız yere batmayın sakın arkadaşlar. Bacak birleştirme yerine batmıyoruz. İlk sık iğneye batıyoruz ve oraya sık artırma yapıyorum. Bakın artırma yaptım bir tane. İşaretimiz nerede? Bu bacak bitiminde olan yerde. İşaretimiz aynı yerde, değişmedi. Sadece ilk sık iğneye artırma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 4 sık iğneden sonra bir tane yine arttırıyorum. Şimdi
Bacaktan örüyorum. Bakın ilk sık iğneye batıyorum. İlk sık iğnemiz burası. Birleştirme, karınla birleşmiş olan yer değil. İlk sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bacakta 12 tane sık iğnemiz vardı. 2 tanesi karın kısmında kaldı. Artık bacaklar 10 sık iğne olarak devam ediyoruz. Bakın 10 tane sık iğne ördüm. Şimdi buraya karın kısmına geldim. Hemen şu ipi biraz alttan yürütelim. Karın kısmından 2 tane sık iğne örüyorum. Bakın 2 tane sık iğne ördüm. Şimdi bacaktan 10 tane sık iğne örüyorum. Bacaklar artık 10 sık iğne oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bu ipi biraz alttan yürütelim. Karından ne yapıyoruz? Buraya arttırma yapıyoruz yine arkadaşlar. Şuradaki olduğu gibi bakın. Şimdi buraya battım. Karına aynı yere bir daha batıyorum. Arttırmış oluyorum. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir tane arttırıyorum. Yine bakın burada arttırma var yine. 4 sık iğneden sonra arttırdım. Şimdi bacakta ilk sık iğneye batıyorum yine. Diğer bacaklarda olduğu gibi 10 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bu ipi biraz aradan alttan yürütelim. 10 tane sık iğne de yine bacaktan ördüm. Diğer bacaklarda olduğu gibi aynı 10 sık iğne. Şimdi karından şu ipi de alttan biraz yürütelim. 2 tane öreceğim. Karından 2. Her iki bacak arası 2 sık iğne oluyor. Burası da arka ve ön bacak 2 sık iğne. Yanlar 4 sık iğne. Bir de köşelerde arttırmalarımız var. Şimdi 2 sık iğne ördüm. Bacağa geçiyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bitiş yerine geldim. Bakın. Tam buraya batıyorum yine işaretimizin olduğu yere. Burası işaretimizin olduğu yer. İşaretimizi yine aynı yere koyuyorum. Bacaktan 10 saymıştık. Bu işaretin olduğu yere de battım. 11 oldu.
Şimdi toplamda arkadaşlar, toplamda 60 tane sık iğnem oldu. Birlikte bu sırayı yapıyoruz. Her deliğe, her sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar, bu işaretimizin olduğu yere kadar her sık iğneye batıyorum. Her sık iğneye, gördüğümüz her sık iğneye batıyoruz. Toplamda 60 sık iğnemiz oluyor. 60 sık iğne, 7 sıra örelim, sonra görüşelim. 7 sıra örüyoruz. 7 sıra 60 sık iğne ördüm. Şimdi eksiltmeler yapacağız. 8 sık iğne, bir eksiltme yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar, buraya kadar 8 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez yapıyoruz. Sonra görüşürüz. 8 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez yaptım. Şimdi 7 sık iğne, bir eksiltme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sık iğne, bir eksiltme, sıra sonuna kadar 6 kez yapalım. 7 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez yaptım. Şimdi 6 sık iğne, bir eksiltme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne, bir eksiltme şeklinde örelim. Şimdi 6 sık iğne, bir eksiltme yaptım. Sonra arkadaşlar 5 sık iğne, bir eksiltme, 4 sık iğne, bir eksiltme, 3 sık iğne, bir eksiltme, 2 sık iğne, bir eksiltme, 1 sık iğne, bir eksiltme ve 6 defa eksiltiyoruz. Sonra da ipi koparıyoruz. Oraya kadar yapalım. Ayrıca ben bundan sonra, yani 5 sık iğne, bir eksiltmeden sonra eksiltmeleri videonun açıklama kısmında orada belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi bakın, burada 6 defa eksiltme yaparken birer delik atlayarak eksiltelim. Daha kolay oluyor burasının, kısmının kapanması. Şimdi bu birazcık ipi uzun kopardım. Burayı kapattıktan sonra bu kısım veya bu kısım fark etmiyor. İkisi de aynı. Şuradan çıkalım. Kuyruk kısmını oluşturacağız çünkü. Tam şöyle ortalayalım, bakın. Ortalayalım. Şuradan sayarsak tam böyle birleştirme yerinden, bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
veya yedinci daha iyi oldu galiba. Biraz daha yukarıda olsun kuyruk. Şimdi bu kısım, burası böyle kalsın. Kuyruğunu oluşturacağız. Şimdi kuyruğunu oluşturalım. Birazcık böyle uzun ip bırakıyorum. Çok fazla değil. Kuyruğunu yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, şöyle bir tutalım. 12 yeterli. Bir tane zincir. Karşılıklı böyle bağlayalım sıkıca. Bunu da birazcık kısaltıyorum. Ve böyle katlarını açıyorum. Şimdi arkadaşlar kafayı yerleştireceğiz. Buraya nasıl yerleştireceğimi, nasıl dikeceğimi göstereceğim. Şimdi bakın şurada bacak birleştirdiğimiz yerden şuradan sayalım. Tam şu iki sık iğnenin olduğu yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'in tam üst kısmına işaretimi koydum. Bakın şimdi oradan şu şekilde artık işaretimi çıkartabilirim. Buradan dikeceğim arkadaşlar. Tabii bu kafayı tam ortalıyoruz. Tam ortalıyoruz. Bakın ortaladım. Bir tane bakın şu şekilde bir tane gövdeden, bir tane kafadan alarak örüyorum. Düzgün bir şekilde böyle dikiyoruz. Kafayı böyle arkaya tutuyorum. Elimle böyle ayarlıyorum.
Kafasında bakın düzgün bir şekilde diktim. Önemli olan düzgün bir şekilde dikebilmek arkadaşlar. Ortalayıp bu şekilde dikiyoruz. Şimdi tırnaklarını yapıyoruz. Tırnakları içinde böyle beyaz bir ip kullandım. Buradan çıkıyorum. Bakın şu şekilde. Sonra bunu kesip birbirine bağlayıp içine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar fillerimiz bitti. Çok sevimli oldular. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.